Merhaba, PIC mikro denetleyicilerle proje geliştiriyorsanız, programlama ve hata ayıklama sürecini çok daha basit hale getiren bir araçtan, D-Lab'ın PIC-Kit 2 programlayıcısından bahsedeceğiz. Onu piyasadaki diğerlerinden ayıran o kritik fark ne? Gelin hep birlikte yakından bakalım. Bu cihaz aslında iki temel işi yapıyor. Birincisi, yazdığınız kodu alıp mikro denetleyicinin beynine yani çipe yüklüyor. İkincisi ve belki de daha önemlisi, kodunuz çalışırken adım adım ne olduğunu izlemenize yani debug yapmanıza olanak tanıyor. Kısacası hem programlayıcı hem de hata ayıklayıcı. Peki bugünkü yol haritamız nasıl olacak? Önce bu cihaz tam olarak nedir, ne işe yarar ona bakacağız. Sonra nasıl kullanıldığını, D-Lab versiyonunu neden ayrı bir yere koyduğumuzu ve teknik yeteneklerini konuşacağız. En sonunda da ZIF soket kullanımının inceliklerini ve derleyici entegrasyonuyla işlerinizi nasıl hızlandırabileceğinizi göreceğiz. O zaman hadi en temelden, yani PIC-Kit 2 nedir sorusuyla başlayalım. Aslında PIC-Kit 2, bilgisayarınızla mikro denetleyici arasındaki bir tür tercüman. Microchip'in yüzlerce farklı modelini en basit 8 bitliklerden tutun da daha güçlü 16 bit DSPIC serisine kadar hepsini programlamanızı sağlar. Genellikle Microchip'in kendi MPLAB yazılımıyla birlikte adeta bir İsviçre çakısı gibi kullanılır. Peki, teori güzel de, pratikte bu cihazı nasıl kullanıyoruz? Kullanımı oldukça esnek. İki ana yönteminiz var. Birincisi, üzerindeki şu büyük ZIF soket. Bu soket sayesinde çipleri bacaklarına zarar vermeden kolayca takıp programlayabiliyorsunuz. İkinci yöntem ise ICSP portu. Yani çipiniz zaten bir devre kartına lehimliyse onu hiç sökmeden doğrudan kart üzerindeyken programlayabiliyorsunuz. Ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? USB'ye taktığınız an çalışıyor. Özel bir sürücü kurma derdi yok. Şimdi gelelim o kritik soruya. Piyasada bir sürü PIC-Kit 2 klonu varken neden özellikle D-Lab versiyonunu konuşuyoruz? Cevap, hem projenizin hem de kullandığınız çipin sağlığı için hayati önem taşıyan bir detayda saklı: voltaj kontrolü. İşte en can alıcı fark tam olarak bu. D-Lab versiyonu taktığınız çipi anında tanıyor ve o çipin ihtiyacı olan voltajı otomatik olarak ayarlıyor. Diğer ucuz klonlarda ise bu sorumluluk tamamen size ait. Üzerindeki minik bir anahtarı yanlış ayarlarsanız o değerli mikro denetleyicinize kalıcı olarak veda edebilirsiniz. Yani bu özellik sadece bir kolaylık değil, aynı zamanda ciddi bir güvence. Otomatik voltaj kontrolü harika bir özellik ama bu cihazın yapabildikleri bununla sınırlı değil. Gelin onu gerçekten çok yönlü bir araç yapan diğer yeteneklerine de hızlıca bir bakalım. Öne çıkanlara şöyle bir bakalım. Sadece Windows'ta değil, Linux ve macOS'ta da tak çalıştır şeklinde çalışıyor. MPLAB yazılımı içinde tam bir profesyonel gibi hata ayıklama yapabiliyor. Şu Logic Tool özelliği ise şahane. Size basit bir logic analizer yeteneği sunuyor. Ve tabii ki komut satırı desteği. Bu da birazdan göreceğimiz gibi otomasyon ve derleyici entegrasyonu için kapıyı sonuna kadar açıyor. Şimdi en sık yapılan işlemlere, yani farklı kılıflardaki mikro denetleyicileri bu ZIF sokete nasıl doğru yerleştireceğimize odaklanalım. Aslında ZIF soketi kullanmak çok basit. Adı üstünde sıfır takma kuvveti. Önce mandalı yukarı kaldırıyorsunuz, çipi doğru pozisyonda yerleştirdikten sonra mandalı tekrar aşağı indiriyorsunuz ve çip bacaklarına hiç zarar vermeden yerine kilitlenmiş oluyor. Tabii her çipin kendine özel bir yerleşim kuralı var. Mesela 8 pinli küçük bir çip takıyorsanız soketin en altından hizalayıp 4 pinlik bir boşluk bırakmanız gerekiyor. 14 pinli bir çipe geçtiğimizde ise bu boşluk tek bir pine düşüyor. Yine hizalamayı soketin en altından yapıyoruz. Bakın 18 pinlilerde mantık değişiyor. Bu sefer hizalamayı en üstten yapıyoruz ve sadece bir pin boşluk bırakıyoruz. Son olarak en büyük abiler, yani 28 ve 40 pinli çipler ise sokete en üstten başlayarak tam olarak hiç boşluk bırakmadan oturuyor. Bu yerleşimleri doğru yapmak çok önemli çünkü ancak o zaman çipin doğru pinleri programlayıcı ile temas edebilir. Ve şimdi geldik cihazın en verimli özelliklerinden birine, derleyicilere doğrudan entegre olabilmesine. Bu sayede kodunuzu yazıp derledikten sonra tek bir tıkla çipe yükleyebilirsiniz. Hadi gelin, CSS, C derleyicisi için bu entegrasyonu nasıl yapacağımıza adım adım bakalım. İlk işimiz GCCC derleyicisini açmak ve üst menüden Options sekmesine tıklamak. Açılan menüden programlayıcı ayarlarını yapacağımız Debugger/Programmer seçeneğini bulup seçiyoruz. İşte bu pencere, derleyiciye PIC-Kit 2'yi nasıl kullanacağını öğreteceğimiz yer. Name kısmına hatırlayacağınız bir isim verin, mesela D-Lab PIC-Kit 2. Asıl önemli olan alt taraftaki Command Line kutusu. Buraya sihirli komutu gireceğiz. Girmeniz gereken komut satırı tam olarak bu.
Buradaki komutlar derleyiciye o an hangi çiple çalışıyorsan ve derlenen kod dosyası neyse bunları otomatik olarak alıp çipe yüklemesini söylüyor. Yalnız şuna dikkat, baştaki dosya yolu sizin bilgisayarınızda farklı olabilir. O yüzden bu kısmı kendi kurulumunuza göre düzeltmeyi unutmayın. Ve işte bu kadar. Kurulumu doğru yaptıysanız programlayıcınız artık doğrudan Tools menüsünün altında görünür. Bu ne demek biliyor musunuz? Kodunuzda bir değişiklik yaptığınızda derleyip programlamak için pencereler arasında gezinmek yerine tek bir tıklamayla her şeyi halledebilirsiniz. Bu geliştirme sürecinizi inanılmaz hızlandırır. Toparlayacak olursak, Delap Pikit2 aslında bir programlayıcıdan çok daha fazlası. Otomatik voltaj korumasıyla donanımınızı güvende tutan ve derleyici entegrasyonuyla size en değerli varlığınız olan zamanınızı geri veren bir geliştirme ortağı. Unutmayın, projelerinizde doğru aracı seçmek sadece bir teknik karar değil, aynı zamanda zamanınızı ve emeğinizi ne kadar verimli kullanacağınızın da bir kararıdır.